Herkese merhaba. Bugün sizlere beyti kebap yapacağız fırında. Öncelikle iç köftemizi hazırlamak için 400 gram yağlı dana kıyma, 1 adet ince kıyılmış soğan, ve köfte harcı kullanacağım. İçinde galeta unu, tuz, karabiber, çeşitli baharatlar var içinde. 50 gram köfte harcı kullanıyorum. Ve birlikte yoğuruyorum. Evet. Harcımızı yoğurduk. Şimdi bunlardan uzun uzun köfteler yapacağız. Şöyle. Yaklaşık bu boyutlarda köfteler yapıp fırın tepsimize yerleştireceğiz. Evet, köftelerime şekili verdim. Şimdi de fırında pişirmek için önceden ısıttığım 180 dereceli fırında bir 15-20 dakika pişireceğiz. Fırınınızın gücüne göre değişiyor tabii. Benim fırınım herhalde 15 dakikada pişirir, çabuk pişiriyor. Biz de bu sırada yufkanın içine sürmemiz gereken salçalı sosumuzu hazırlayacağız. İhtiyacımız olan şey biber salçası, domates salçası, biraz sıvı yağ, biraz su ve birazcık da baharat ekliyor olacağım içine. Bir yemek kaşığı sıvı yağ yeterli. İçine salçalarımı atıyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Kavrulurken içine birazcık da su ekleyelim. Çünkü yufkanın içine sürmek için sıvı bir sosa ihtiyacım var. Bunu iyicene çektireceğim ama çok yoğun olmayacak kıvamı. Yufkanın içine sürmek için güzel, lezzetli, yufkayı da yumuşatacak bir sos elde etmek istiyorum. Az önce baharat demiştim ama baharat koymayacağım. Çünkü baharat fırında yanacaktır. Yanarsa da güzel bir lezzet olmayacak. Dolayısıyla içine sadece bir miktar tuz ekleyeceğim. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyor olacağım içine. Sosum yoğun, birazcık daha suyla açıyorum. Bu yoğunluk güzel. Sosu hazırladıktan sonra sıcak sıcak sürmeyeceğiz. Dolayısıyla birazcık soğumaya bırakacağız. Ilıkken süreceğiz ki yufkayı direkt hamur yapmasın. Sosumun yoğunluğu istediğim derecede. Artık hazır oldu. Şimdi bunun altını kapatacağız ve birazcık ılımasını bekleyeceğiz. Bu arada köftelerimiz de fırında piştikten sonra yufkayla sarmaya başlayacağız. Evet.
Köftelerimiz pişti fırında. Sosumuz ılıdı. Yufkayı açıp içine soslayıp artık beytiyi tamamen fırına hazırlamaya başlıyoruz. Kaç kaşık sos dökeceğim yufkanın üzerine ve fırçayla her yerine yedireceğim. Hem yufkanın kuru kalmamasını istiyorum, hem de lezzetli olmasını istiyorum. Şimdi köftelerimizi yufkanın içine alarak şöyle önce kenarlarını düzeltelim. Bu şekilde sarıp kenarları kapatıyor olacağız. Bunu şöyle bir tekrardan kenarlarından güzelce katlayalım. Bir düz kenar elde edelim. Şurasını katladık mı sarmak için hazırız. Domates sosumuzu dökeceğiz. Demin farklı denedim. Şimdi farklı deniyorum. Bakalım hangisi daha güzel oluyor, hangisi daha kolay oluyor diye. Şimdi de üçüncü farklı model olarak yanlardan keserek deneyeceğim. Şu fazlalıkları alıyorum. Domates sosunu döküyorum. Ve her yerine yediriyoruz. Son sarma işlemini de bitirdikten sonra hepsini fırına veriyor olacağım. Böyle daha düzgün oldu. Demek ki kenarlarını almamız gerekiyormuş. Şimdi yuvarlak bir borcam aldım elime. Bunun dibini hafiften yağlayacağım. Benim böyle bir sprey kabım var. Hem az yağ kullanmış oluyorum, hem de daha kolay bütün yüzeyi sıkabiliyorum bununla.
Sizlere de tavsiye ederim. Tabanını yağladıktan sonra şimdi artık dilimleyip tepsilemeye başlıyoruz. 2 parmak kalınlığında hepsini kesiyor olacağız. Ve tepsiye de şu şekilde yerleştireceğiz. Gayet kolay. Borcamımı dizdim ama eyvah yarısı açıkta kaldı diye üzülmeyeceğiz. Bunun yarısı için de kafamda bir plan vardı zaten. Sunum için hem biber hem de varsa çeri domatesiniz, çeri domatesleri koyarak bunları fırınlayacağız. Yaklaşık olarak bir 15 dakikada pişeceğine inanıyorum. 180 derecede. Bakalım kontrolle devam edeceğiz. Evet, beytimizin üzerine acı yağ yapacağız. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Bunu erittikten sonra acı toz biberle beraber hafif yedireceğim sosu. Daha sonra beytim de zaten çıkmasına bir 5 dakika var. Hazır olduktan sonra üzerine acı yağımızı dökeceğiz. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi içine kırmızı toz biberi 1 tatlı kaşığı kadar koydum. Altını kısalım, yanmasın. Beytin üzerine bu sos gerçekten çok güzel gidecek. Evet. Harika bir şekilde üstü kızardı. Şimdi tabaklamaya geçeceğiz. Evet. Şimdi üzerine önce yoğurdumuzu koyalım. Sarımsaklı yoğurt hazırladım üzerine. Şöyle. Üzerine hazırladığımız acı yağını dökeceğiz. İşte burada lezzeti 2'ye katlıyoruz. Burada lezzeti 2'ye katlıyoruz. Ve en sonunda maydanoz kıyarsanız, ben tabakta rengi çok severim. O yüzden böyle yapıyorum. Ve tabii ki fırınladığımız biberler gelsin. Çeri domateslerin sapını özellikle çıkarmadım ki şöyle tabakta güzel dursunlar. Afiyet olsun.